Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz zarif ve şık hırkayı baştan sona kadar öreceğiz. Videonun içinde beden büyütme, küçültme, uzunluğunu ayarlama, kollarını ayarlama gibi bütün detayları bulabileceksiniz. O yüzden örmeye başlamadan önce videoyu baştan sona izlerseniz örerken sorunsuz bir şekilde benimle birlikte hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmamanızı hatırlatmak istiyorum. Böylece yeni videolardan ilk siz haberdar olup benimle birlikte yeni projelerde buluşabilirsiniz. Hazırsanız model anlatımına geçelim. Modelin yapımına geçmeden önce kullandığım iplik ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben koton iplik kullanıyorum ve koton iplik kullanırken 3 milim tığ kullanıyorum ama bu benim elimin ayarına göre 3 milim ideal, ama siz çok sıkı ya da çok gevşek örüyorsanız önce küçük bir parçada deneyip daha sonra tığınızı ipinizi kararlaştırdıktan sonra modelinizi kurup örmeye devam edebilirsiniz. Ben 3 milim tığ ve koton iplikle hırkamı örmeye başlıyorum. Hırkayı örmeye bildiğiniz gibi altıgen hırka 2 tane altıgen parçadan oluşuyor. O iki parçayı birleştirdikten sonra da hırkayı elde ediyoruz. Ve ben bunu sihirli halka yaparak başlıyorum. Önce ipimi alıyorum. Bu şekilde parmağıma bir tur döndürdüm. Tığımı buradan geçirip ipimi aldım ve kilitliyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Üçlü trabzan örüyorum. Üçlü trabzan bildiğiniz gibi 3 seferde çıktığımız trabzanlardı. İlmeğin önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini kapattım. Çektiğim zincirle birlikte toplamda 3 tane trabzan öreceğim. 3 trabzanımı ördükten sonra 3 zincir çekip yine sihirli halkanın içine 3 tane trabzan grubu örüyorum. Tekrar aralarında üçer zincir ve üçlü trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 6 tane trabzan grubumuz olacak. Altıgen oluşturacağımız için bu gruplardan şimdi 3 tane yaptık. Toplamda 6 tane oluşturalım ve hırkamızı birlikte örmeye devam edelim. Toplamda 6 tane üçlü trabzan grubumu ördüm ve sihirli halkamı kapatıyorum. Bu başlarken bıraktığımız ipi çekerek bu şekilde bu ortadaki boşluğu küçülttüm. Şimdi sıramı kapatırken bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Bu ilk başlarken yaptığım zincirin tepesine tığımı batıyorum. Bunu yaparken alttaki ipimi de bu şekilde tığıma dolayıp ipimi çektim. Ve bütün ilmekleri tek seferde kapatarak bu sonuncu köşemizi de böyle oluşturmuş olduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu ipi altta biraz yürüteceğim. Sonrasında da arkada gizleyeceğim. Çünkü daha sonra açılma olmasın. Bu ortadaki boşluğumuz açılmasın diye. Bu ipimi de şöyle alıp 3 zincir çektim. Bu oluşturduğumuz boşluğun içine yine trabzanlar örüyorum. Çektiğim zincirle birlikte 2 trabzan oldu. Ve üçüncüyü de ördüm. Gördüğünüz gibi. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvanın içine yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan. Burada köşeler oluşturuyoruz. 6 tane köşemiz olacak. Bir sonraki boşluğa geçerken tekrar bir zincir ve zincir boşluğunun bir önceki sırada yaptığımız zincir boşluğunun içine 3 tane trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir. Yine aynı yuvanın içine 3 tane trabzan. Bir zincir ve bir sonraki yuvanın içine tekrar üçlü trabzanımı örüyorum. Bu şekilde bütün yuvaların içine böyle köşeler oluşturacağız. Yani buraya tekrar 3 zincir, 3 trabzan, bir zincirle sonraki boşluğa geçip tekrar
3 trabzan, 3 zincirden sonra yine aynı yuvaya 3 trabzan örerek bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Son boşluğun içine de köşemi oluşturduktan sonra bir zincirle bu ilk başladığımız 3 trabzan yapmıştık. O yuvanın içine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığıma ipimi doladım. Bu ilk başta yaptığımız zincirin tepesine batıp ilmeğimi çektim ve hepsini tek seferde kapatıyorum. Ve şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Artık bir üst sıraya geçiyoruz. 6 zincir çektikten sonra bu oluşturduğum yuvanın içine trabzan örüyorum. Şöyle bir V şekli elde ettik. 3 zincir çektim ve buradaki 3 tane trabzanın her birinin tepesine batarak birer trabzan örüyorum. Bu ilk başta çektiğim zincirin tepesinde bir tane yaptım. Hemen yanındakine ikinci trabzanım ve bir sonrasına üçüncü trabzanımı ördüm. Bir zincirle bir sonraki trabzan grubumun üzerine geliyorum ve yine her birinin tepesine birer tane trabzan örerek ilerliyorum. Şimdi 3 zincir ve buradaki köşe boşluğunun içine bir tane trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Yine aynı boşluğun içine bir trabzan daha örüyorum. Ve 3 zincirle hemen yanındaki trabzan grubunun her birinin tepesine birer tane trabzan örüyorum. Böylelikle köşelerde artırmalarımız da başlamış oldu. Gördüğünüz gibi 3 zincir çektik. Bir trabzan, 3 zincir, tekrar bir trabzan ve 3 zincirle diğer grubumuzu ördük. Ve bir zincirle yine bir sonraki trabzan grubuma geliyorum. Yine her birinin tepesine birer tane trabzan örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra 3 zincir, buradaki köşe boşluğunun içine bir trabzan, 3 zincir, yine aynı boşluğun içine bir trabzan daha ördüm. Ve 3 zincir çekerek bir sonraki trabzan grubunun tepesine geliyorum ve her birinin üzerine birer tane trabzan ördüm. Ve bir zincirle bir sonraki köşemize geliyoruz. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim ve son trabzan grubumun da tepesine üçlü grubumu yaptıktan sonra bir üst sıraya geçeceğiz. 3 trabzan ördüm. 3 zincir ve burada ilk başlarken 6 zincir çekmiştik. İsterseniz buradan aşağıdan sayıp 1 2 3. zincire bu şekilde kaydırmayla kapatabilirsiniz. Ya da ben bu şekilde boşluğun içine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir üst sıraya geçmek için yine 3 zincir. Şimdi artık bu köşelerde artırmalarımız başlıyor. 3 zincirden sonra 2 tane daha trabzan örüyorum. 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 trabzan daha ördüm. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Burada her iki sırada da üçlü trabzan grubumuz olmuştu. Artık bu trabzanları kapatarak yapraklarımızı oluşturuyoruz. Bunun için de ilk trabzanla battım. İlmeğimin ilkini kapattım. İkincisini kapattım. Diğerini tığımda bekletiyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir sonraki trabzana batıp ilmeğimin ilkini ve ikincisini kapattım. Diğerini tığımda bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki trabzana ilmeğin ilkini kapattım. İkincisini kapattım ve tığımda şu anda 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte tek seferde kapatıyorum. 3 zincirle bir sonraki gruba geçtim. Burada da aynı şekilde bu trabzanları kapatıyoruz. İlmeğin ilkini 1,
İkisini bir kapattım ve bir sonraki ilmeğimi de aynı şekilde bütün ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. Ve hırkamıza ismini veren yapraklar oluşmaya başladı. Tekrar 3 zincirle bu köşede olan, bu V olan boşluğun içine 3 tane trabzan örüyorum. Yine 3 zincir. Aynı yuvanın içine 3 tane trabzan. Tekrar 3 zincir. Buradaki trabzanları da yine hepsini bir toplayarak kapatacağız. Nasıl yapıyorduk? İlmeğin ilkini bir, ikincisini de kapattıktan sonra diğer ilmeğim bekliyor. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir sonraki ilmeğimi de önce birini, sonra ikisini kapattım ve yine bir sonraki trabzana da aynı şekilde yaptıktan sonra bütün ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. Ve 3 zincirle bir sonraki köşemize yine aynı işlemleri yapıyoruz. Şöyle göstereyim görüntüsünü de. Yapraklı hırkamızın ilk yaprağını oluşturmuş olduk. Diğer bütün köşelere de aynı işlemi yapıp bir sonraki sıraya birlikte geçelim. Sıramı tamamladım. Son olarak bütün ilmeklerimi topladıktan sonra 3 zincir çektim. Burada ilk başlarken çektiğimiz zincirin tepesine batıp kaydırmayla tamamladım. Bir sonraki trabzana tekrar batıp bir kaydırma daha ve son trabzanın tepesine de batıp kaydırma yaptım. Boşluğun içine de aynı şekilde kaydırma işlemiyle geçtim ve tekrar 6 zincir çekiyorum. Ve yine 6 zincir çektikten sonra aynı boşluğun içine bir tane trabzan ördüm. Bu bir önceki sırada oluşturduğumuz artırma V'lerin aynısı olmuş oldu. Tekrar 3 zincir. Hemen yanındaki trabzan grubunun her birinin tepesine batarak birer tane trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir. Burada bir önceki sırada yaprağımızı kapatmıştık. Onun tepesine trabzanımı örüyorum. Şöyle görüntüsünü de göstereyim. Tekrar 3 zincir ve buradaki trabzanların kapattığımız yerin tepesine de bir tane trabzan ördüm. Ve 3 zincirle bir sonraki trabzan grubuma geliyorum. Tekrar her birinin tepesine birer tane trabzan örerek üçlü grubumu oluşturdum. 3 zincirle ortadaki boşluğa geçip bir trabzan ördüm. Tekrar 3 zincir, aynı boşluğun içine bir trabzan daha örüyorum. Ve 3 zincirle hemen yanındaki üçlü grubuma birer tane trabzan örüyorum. Her birinin tepesine birer tane trabzan. Ve 3 zincirle yine buradaki yaprağımızın tepesine birer trabzan örerek devam edeceğiz. Bu birinci köşemiz, bu da ikinci köşemizi tamamladık. Görüntüsü de bu şekilde. Diğer köşeleri de tamamlayıp bir üst sırayı birlikte örelim. Sıramı tamamladım. Tekrar son olarak 3 zincir çektikten sonra bu ilk başta yaptığımız boşluğun içine kaydırmayla kapattım. 3 zincir çekip 3 tane trabzan örüyorum. Çektiğim zinciri de bir trabzan sayarak 3 trabzan ördüm. Aslında modelin tekrar kısımlarına geldik. Bu köşelerde V yapıyorduk. Bir üst sırada 3 dolgu, 3 zincir, tekrar 3 dolgu ve bir üst sırada tekrar bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine 3 trabzan daha örüyorum. Tekrar 3 zincir. Yine burada bu köşelerde 2 tane trabzan grubum oldu 2 sırada. Üçüncüsünde de ne yapıyorduk? Burada yaptığımız gibi yaprağımızı oluşturacağız. Nasıl yapıyorduk onu da? Tığıma ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. İlk ilmeğimi kapattım. İkincisini kapattım. Diğeri tığımda bekliyor. Tekrar ikinci trabzanıma da ve üçüncü trabzanıma da aynı işlemi yapıyorum. Ve son olarak hepsini tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde.
Yani kenarlardaki bu köşelerde oluşan yapraklarımızda ilk 2 sırada üçerli trabzanlarımız var. 3. sırasında yaprağımızı kapatıyoruz. 3 zincir. Bir önceki sırada kapattığımız yaprağın tepesine trabzan örmüştük. Hemen o trabzanın tepesine bir tane trabzan örüyorum. Ve tekrar buradaki zincir boşluğunun içine 4 tane trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. Son olarak buradaki gördüğümüz gibi bu yaprağı da kapatırken buraya da trabzan yapmıştık. Son olarak bu trabzanın da tepesine bir tane trabzan ördüm. Toplamda birer tane trabzanların tepesinde 4 tane de ortada olmak üzere toplam 6 tane trabzanım oldu. 3 zincirle bir sonraki köşeye geçiyorum. Burada da yaprağımızı oluşturacağız. Yine ilmeğin birini bir, ikisini bir kapattım. Bir sonraki trabzana da aynı şekilde ve üçüncüyü de aynı şekilde yapıp son ilmeklerin hepsini birlikte kapatıyorum. 3 zincir. Buradaki köşede bu V olan boşluğun içine 3 tane trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan ördüm. 3 zincir. Bir sonraki trabzan grubumun üzerindeki trabzanları da kapatacağım. İlmeğin ilkini bir, ikisini bir. Bir sonraki trabzanı da aynı şekilde ve üçüncü trabzanımı da aynı şekilde yaptıktan sonra bütün ilmekleri kapattım. Ve 3 zincirle hemen buradaki trabzanın tepesine batıp bir tane trabzan örüyorum. Zincir boşluğunun içine 4 tane trabzan. 2, 3 ve 4. Son olarak hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir tane ördüm. 3 zincirle bir sonraki köşeye geçiyorum. Artık modelimiz oluşmaya başladı. Ortadaki trabzanlarımız da oluştu. Birkaç sıra sonra modelimizi tamamlamış olacağız. Sıranın sonuna geldim. 3 zincir çektikten sonra bu ilk başlarken yaptığım zincire kaydırmayla kapatıyorum. Yanındaki trabzana da aynı şekilde ve bir sonrakine de aynı şekilde kaydırmayla geçtim. Bir zincir çekip köşe boşluğuna geldim. 6 zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içine bir trabzan ördüm. 3 zincir. Hemen yandaki üçlü grubun üzerine trabzanlarımı örüyorum. Tekrar 3 zincir. Bir önceki sırada yaprağı toplamıştık. Oraya bir tane trabzan ördüm. Ve 3 zincirle altta biliyorsunuz burada trabzanlar örmüştük 6 tane. Her birinin tepesine batarak birer trabzan örüyorum. 3, 4, 5 ve 6.'yı da ördüm. 3 zincirle bir sonraki yaprağın tepesine trabzanımı örüyorum. Tekrar 3 zincir. Yine bu köşe boşluğuna V oluşturuyoruz. Aslında model ortaya çıktı. Daha fazla anlatıp videoyu da uzatmak istemiyorum ama bu artırma kısmı hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü köşeler anlaşıldı. Köşeleri şöyle tekrar anlatayım. İlk sırada köşemiz 3 sıradan oluşuyor. İlk sırada bu köşenin içine 3 dolgu 3 zincir tekrar 3 trabzan yaparak köşeyi oluşturuyoruz. Bir üst sırada 3 tane trabzanın üzerinde sonra geçtikten sonra V yapıyoruz köşenin ortasına. Bir üst sırada da yaprakları toplayıp yeniden köşe oluşturmaya başlıyoruz burada trabzanlarla. Aslında köşe anlaşıldı baştan beri. Bu ikinci yaprağımızı kapattık. Artık anlaşılır olmuştur. Ama bu ortadaki trabzanları nereden artıracağız? Şimdi yaprakları kapattığımız zaman bir üst sırada üzerine bir tane trabzan örüyoruz gördüğünüz gibi. Buradaki trabzanlar 2 sıra aynı hiç artırma yapmadan 2 sıra üst üste aynı şekilde örülüyor. 3. sırada zaten
burada oluşturduğumuz yuvaların içine de aynı şekilde tepesine bir tane batıp içine 4 tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Ben bu sırayı da tamamlayayım. Artırma sırasında gösterdikten sonra hırkanın diğer aşamalarını birlikte örelim. Son trabzan grubumu da ördükten sonra 3 zincir çektim. Buradaki boşluğun içine kaydırmayla kapatıyorum. 3 zincir ve 2 tane daha trabzan örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım olmuş oldu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Ve 3 zincirle artık bu sırada yaprağımızı oluşturuyoruz. Bu trabzanları kapatacağız. Her birinin tepesine birer batıyorum. Daha önce de yaptığımız gibi son ilmeklerini tek seferde kapatıyorum. Tekrar 3 zincir ve artık burada bu ortadaki trabzanların artırma sırasındayız. Burada hemen ilk gördüğüm trabzanın, bu yaprakları kapattığımız yere trabzan örmüştük ya, onun tepesine bir tane trabzan ördüm. Ve buradaki zincir boşluğunun içine 4 tane trabzan örüyorum. Ve artık artırmamızı yapmış olduk. Örgümüzün sağından ve solundan artırmalar yapacağız. Ve bunun sağ kısmını tamamlamış olduk. Ne yaptık? Bir önceki sırada yaprağı kapattığımız yere trabzan örüp 3 zincirle buraya geçmiştik bildiğiniz gibi. Oraya bu trabzanın tepesine bir tane ve zincir boşluğunun içine 4 tane trabzan örerek artırmamı yapmış oldum. Ve şimdi gördüğüm bütün trabzanların tepesine aralarında zincir çekmeden birer tane trabzan örüyorum. Ve devamında buradaki zincir boşluğunun içine de 4 tane trabzan örüyorum. 3 ve 4. Tekrar bu trabzanın tepesine de bir tane trabzan ördüm ve bu şekilde artırmamı tamamlamış oldum. Ve 3 zincirle köşeye devam ediyorum. Burada da yine yaprağımızı kapatıp köşenin içine de 3 trabzan, 3 zincir ve köşemizi oluşturuyoruz. Artık köşeler anlaşıldı zaten. Hani yaprakların oluşumu anlaşılmıştır. Buraya kadar 1, 2, 3. yaprağımızı kapattık. Hep birbirinin tekrarıyla devam ediyor. Önemli olan ortadaki artırma kısımlarıydı. Onun da anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama tekrar bir üzerinden geçelim. Ne yaptık? İlk başta ilk kapattığımız yaprakların tepesine birer trabzan yaparak yuva oluşturduk. Üst sırada o oluşturduğumuz yuvanın hem kenardaki trabzanların tepesine batarak hem de ortadaki boşluğa 4 tane trabzan örerek ilmeklerimizi ördük. Bir üst sırada hiç artırma yapmadan yine aşağıdaki aynı sayıda devam ettik. Yani zincir boşluğuna 4 tane ve kenardaki 2 trabzana birer tane olmak üzere altta toplam 6 tane trabzan oldu. Bu 2 sıra boyunca. Bir üst sırada da ne yaptık? Yine bildiğiniz gibi bu artırmalar artık yaprağı kapattıktan sonraki sırada olacak. Nasıl olacak? Yaprağı kapattık bu sırada. Bir üst sıraya geçtiğimizde bunun tepesine bir tane trabzan örüp 3 zincir çekip aynı buradaki ilmek sayısı kadar örüp devam edeceğiz. Sonraki sırada o trabzanın boşluğuna artırmalarımızı yapacağız. Sağdan ve soldan devam edecek. Yani 2 sıra aynı sayıda, sonra 3. sırada artırıyoruz ve bir sonraki sırada da aynı şekilde örüyoruz. Ben biraz hırkamda ilerleyeyim. Daha sonraki aşamalarını birlikte devam edelim. Hatta şöyle küçük de olsa hırkamızın şekli de oluşmaya başladı. Onu da göstereyim. Daha çok küçük bir parça olduğu için net belli olmasa da hırkamız oluşmaya başladı. Ben örgümde biraz ilerleyeyim. Hırkamızın diğer aşamalarını yine birlikte örmeye devam edelim. Ben örgümü tamamladım. Ben 36-38 bedene uyumlu bir hırka çalışıyorum. O yüzden 18 sıra ördüm hırkamı ama burada önemli olan sayı değil. Çünkü herkesin elinden farklı düşebilir. Benim 18 sırada ördüm. Sizde 15 sırada olabilir, 20 sırada olabilir. Bu yüzden santim ölçüsü vereceğim. Orta başladığımız merkezden, bu sihirli halkadan tutup kenarı kadar ölçüyorum.
Toplamda 22 santim. Hatta 22,5 da diyebiliriz. 22 santim olmuş. Siz artık kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Parçamızı hazırladıktan sonra bunun gibi aynı şekilde 2 tane parça hazırlamanız lazım. Bildiğiniz gibi altıgen hırka 2 tane parçanın birleşiminden oluyor. İstediğiniz ölçüye göre ördükten sonra iki köşesinden tutup birbirine birleştiriyorum. Ve hırkam şeklini almış oluyor. Şimdi artık omuz birleştirmesini, ense boşluğunu ve kollarını falan tamamlayıp hırkamızı tamamlayacağız. Ben diğer parçayı ördüm, hazırladım. Onu da hemen göstereyim. Hatta bunu şöyle çevireyim. Omuz birleştirmesini dikerek yaptım. Şöyle yakından göstereyim size. Şimdi birazdan diğer parçayı birlikte dikeceğiz. Omuz birleştirmesini dikerek yaptım ama siz kaydırma tekniğiyle de yapabilirsiniz ya da istediğiniz şekilde birleştirmesini yapabilirsiniz. 18 sıra ördükten sonra omuzu birleştirdim. Sonrasında da 3 sıra ense boşluğu için trabzan ördüm. Hiç artırma, eksiltme yapmadan. Şimdi ben hırka bedeni hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben dediğim gibi 36-38 bedene uyumlu küçük bir hırka çalışıyorum. Ama sizin bedeniniz daha büyüktür, daha küçük yapacaksınızdır. Bunun için yapmanız gereken şey şu. Öncelikle ölçünüzü almalısınız. Artık vücudunuzun en geniş yeri neresiyse, hani kalçanızı kapatacak bir hırka örüyorsanız ve en geniş yeriniz kalçaysa kalçadan, yok değilse kalça kapatmayacak, bel hizasında bitecek bir hırka örüyorsanız göğüs ölçüsünü almalısınız. Göğüs hizanızdan. Mesela diyelim ki 100 santim geldi. Sizin hırkanızı bu şekilde koyduğumuz zaman yere 50 santim gelmesi lazım. O zaman iki parça öreceğimiz için parçanın biri 25, diğeri de 25 santim olmalı ki giydiğiniz zaman üzerinize tam olacak bir hırka olsun. Ama tabii daha salaş hırka istiyorsanız biraz daha geniş yapabilirsiniz. Daha küçük istiyorsanız daha birkaç sıra eksiltebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinizle alakalı. Dediğim gibi 100 santimse ölçünüz, ben şu an tamamen örnek veriyorum, ya da 120 santimdir. O zaman böyle koyduğunuz zaman 60 santim olması lazım. Ben hatta şu ense boşluğunda 3 sıra trabzanın da ölçüsünü vereyim. 3,5 santim etmiş. 3,5 santim de buradan olacak, 7 santim. Şöyle ölçtüğümüz zaman 25 santim bir parçam. Bu da arka ense boşluğunu ördükten sonra 25 olacak. Toplamda 100 santim. Yani 36-38 bedene çok rahatlıkla olacak bir hırka olmuş oldu bu sayılarla. Ama tabii ki sizin elinize göre değişir. Bunu kendiniz hesaplayarak yapabilirsiniz. İsterseniz hemen omuz birleştirme ve hırkanın diğer detaylarıyla devam edelim. Hırkanın şeklini verdikten sonra ben omuz birleştirmesini dikerek yaptım. Ama tabii siz kaydırma tekniğiyle de ya da örerken de birleştirebilirsiniz. Dikişi nasıl yaptığımı göstereyim şimdi size. Bu köşe boşluklarında biliyorsunuz 3 zincir çekmiştik. İkinci zincirden birleştirmeye başlıyorum. İpimi tutturdum. İkinci zincirin dıştaki, yani birbirine bakan kanadı değil, dıştaki kanadını aldım. Buradakini de aynı şekilde dıştaki kanadını alıp dikmeye başlıyorum. Hemen yanındaki zincirin de aynı şekilde dıştaki kanadını alarak dikiyorum. Ama siz içteki kanadından alarak da dikebilirsiniz. Ben diğer parçayı öyle dikmişim. O yüzden bunu da öyle devam ediyorum. Şimdi trabzanların da aynı şekilde birer ilmeğini alarak dikmeye devam ediyorum. Ve dikerken ipimizi çok asılmamaya ya da çok gevşek bırakmamaya özen gösterelim. Örgümüz muntazam ve düzgün şekilde tamamlansın. Tabii ipim düğüm oldu şu an. Bu şekilde
sonuna kadar dikelim. Nereye kadar? Bu diğer köşedeki 3 tane zincirin ortasına gelene kadar, tıpkı burada da öyle ikinci zincirden başlamıştık. Burada da aynı şekilde bu kısımları, her ilmeği birbirine denk getirerek dikişimizi tamamlayalım. Omuz dikişini tamamladım. Şimdi kollar, omuzlar hariç hırkanın bütün bedenine bir sıra trabzan öreceğiz. Bunu örmeye de bu omuz dikişini yaptığımız yerden başlayarak öreceğiz. Burası dikiş noktam. Hemen oraya bir tane trabzan yapıyorum. Yine bildiğiniz gibi üçlü trabzan. Hırka boyunca hep üçlü trabzan örerek ilerledik. Zincir boşluğunun içine de 2 tane trabzan örüyorum. Ve gördüğüm bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan örerek hırkamın bütün çevresini geçiyorum. Tekrar yine zincir boşluğunun içinde 2 tane trabzan. Ve sonra gördüğüm bütün trabzanların tepesine birer trabzan örüyorum. Şimdi benim zincir boşluğuma 2 trabzan örünce yetiyor. Ama sizinki 3 ise 3 yapın. Hani 3 trabzanla oluyorsa benimkine 2 tane yeterli geliyor. Ben o şekilde bütün çevresini trabzanla geçeceğim. Bu köşeye geldiğimiz zaman bu köşe boşluğunda şöyle göstereyim. Buradan başladık. Böyle devam edeceğiz. Köşeye geldiğimizde köşeye boşluğuna ben 4 tane trabzan ördüm. Hiç zincir çekmeden ve devam edip burada bütün etrafını bir sıra trabzan örerek hırkamızı tamamlamaya devam edelim. Hırkanın bütün çevresini trabzanlarla tamamladım ve başladığım noktaya geldim. Bu ilk başta yaptığım trabzana kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve 3 zincir çektim. Şimdi artık ense kısmına, yani sırt kısmına yaptığımız trabzanlara geldi sıra. Ama bunu yaparken şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi hırkamız 2 parçadan oluşuyor. İlk parçanızı ördünüz. Arka enseye gelecek sırt parçasını da ördükten sonra şöyle yan yana koyun. Hatta şöyle biraz. Böyle yan yana koyun. Çünkü buradan devam edersek bu ön parçada olacak. Yani bu 3 sıra yaptığımız fazlalık arka kısımlarda olacak. Bunun yönünü karıştırmamanız gerekiyor. O yüzden ben burada yapmışım. Şimdi buradan ters dönerek örmeye devam edeceğim. Sıramı tamamlayıp 3 zincir çektikten sonra arkasına dönüyorum. Ve yine bütün trabzanların tepesine birer tane batarak trabzanlarımı örüyorum. Nereye kadar öreceğim? Bu arka parçamda köşe noktasına kadar. Köşede de buradan örüp geldiğimizde bildiğiniz gibi bir önceki sırada köşe boşluğuna 4 tane trabzan örmüştüm. Buraya geldiğimiz zaman 2 tanesini öreceğim, 2 tanesini örmeyeceğim. Yani buradan gelirken köşedeki 2 trabzanı da ördükten sonra 3 zincirle arkaya dönüp tekrar trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Toplamda 3 sıra trabzan ördükten sonra birleştirmemizi yapacağız. Hırkanın arka ortasına 3 sıra trabzanımı örerken 2 sırayı ördüm. Üçüncüyü örerken ben tığla birleştireceğim ama siz kolda yaptığımız gibi dikerek ya da kaydırma tekniğiyle de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen siz kolayınıza nasıl geliyorsa ya da nasıl seviyorsanız o şekilde yapmanızla alakalı. Ben bu ilk parçamı ördükten sonra ikinciyi örerken 2 sıra bu arka parçasının trabzanını ördüm. Üçüncü sıraya geçerken 3 zincirimi çekiyorum ve örerek birleştireceğim. Şöyle göstereyim, yönü böyle olacak. Hemen bu parçamı çeviriyorum. Ben dikerek birleştirmekten çok hoşlanmadığım için örerek birleştirmek bana daha güzel geliyor. Hemen bu önceki ördüğüm parçanın ilk trabzanına batarak ilmeğimi bu şekilde geçiriyorum. Hemen yanındaki trabzana örüyorum
Tekrar ilmeğimi tığımdan çıkardım. Bu kez hemen yanındaki trabzandan ilmeğimi geçirerek birleştirdim. Tekrar bir sonraki trabzana batıp örüyorum. İlmeğimi çıkardım. Yanındaki trabzana tığımı geçirip ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha önce kanalımda bu yöntemle motif birleştirme videosu paylaşmıştım. Oradan da izleyerek faydalanabilirsiniz. Ben birkaç trabzan örüp size nasıl göründüğünü de göstereyim. Hemen trabzanımı ördüm ve sıradaki trabzandan ilmeğimi geçiriyorum. Hemen şöyle bakalım. Bu kısmı yani örgümüzün ters yüzü olacak. Sırtta içte kalacak. Böyle görünüyor. Diğer yüzü de böyle görünüyor. Ben bu şekilde hırkamı birleştireyim. Daha sonra ilerleyen aşamalarını birlikte yapalım. Hırkanın arka ortasını birleştirdikten sonra etek ucuna bir sıra trabzan gittim. Buradan başladım. Bütün etek ucunu bir sıra trabzan ördüm. Ben çünkü kısa bir hırka hazırlıyorum. Eğer siz daha uzun bir hırka hazırlayacaksanız, kalçamı örtsün, daha uzun olsun derseniz istediğiniz uzunluğa gelene kadar trabzanlarınızı örmeye devam edeceksiniz. Ben bir sıra ördüm. Siz 3 sıra, 5 sıra, 10 sıra ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar sıra trabzanlarla devam edeceksiniz. Şimdi kenar oyasını göstereceğim size. Kenar oyasını da yaparken buradan başlayıp komple ön patını, ensesini, etek ucunu tamamlayıp bitirip daha sonra kola geçeceğiz. Ben kolunu hazırladım. Şöyle göstereyim. Kolda da birleştirmemizi yaptıktan sonra bir sıra trabzanla geçtim. Bütün kol çevresini. Daha sonra da kenar oyasını yaptıktan sonra bitirdim. Ama siz yine kolu daha da uzatmak isterseniz bu ölçüde kimono tarzı kimono tarzı fakir kol olarak geçiyor. Yani kolu kısa olacak dirsekten itibaren. Ama siz daha uzun kol yapmak istiyorsanız bir sıra trabzan değil 5-10 sıra, yani istediğiniz uzunluğa gelene kadar trabzan sırası örüp daha sonra kenar oyasını yaparak hırkanızı tamamlayacaksınız. Dilerseniz hemen kenar oyasının yapımına başlayalım. Dediğim gibi ben bir sıra trabzan ördükten sonra etek ucuna kenar oyasını yapmaya başlıyorum. Bunun için de hemen son trabzanımı ördükten sonra tığıma ipimi doladım. Son battığım yeri sayıyorum. 1-2 trabzan boş bırakıp üçüncüsüne 6 tane trabzan örüyorum. 4, 5 ve 6 tane trabzan aynı noktaya ördüm. Daha sonra bu trabzanları yaptığım boşluğa değil, 1-2 tane boş bırakıp üçüncüsüne sık iğne ile batıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. 1-2 tane trabzan boş bırakıp üçüncüsüne yine 6 tane trabzan örüyorum. Ve 6. Tekrar 2 trabzan boş bırakıp üçüncüsüne sık iğne ile kapatıyorum. Kenar oyamız bu kadar basit ve kolay. Ama sonucu çok gösterişli ve güzel oluyor. Tekrar kolda yaptığımı da göstereyim. Bu şekilde bir modelimiz. Tekrar göstereyim. 2 tane trabzanı boş bıraktım. Üçüncüsüne aynı yuvanın içine toplam 6 tane trabzan örüyorum. 4, 5 ve 6. Daha sonra 2 tane trabzan boş bırakıp üçüncüsüne sık iğne ile kapatıyorum. Modelimizin anlatımı bu kadar. Nereye kadar öreceğiz? Tekrar söyleyeyim. Bütün hırkanın çevresini dolaşacağız. Ensesine de aynı şekilde, ön patlarına, etek ucuna,
Her yerine bu kenar oyasını yaptıktan sonra hırkamızı tamamlamış oluyoruz. Evet, hırkamızın son hali de bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi çok şık, gösterişli bir hırka yaptık birlikte. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.